Evet. Çok profesyonel bir alet değil. Zaten üzerindeki değerlerde de yazıyor. Araç çakmaklığında kullanın. 3 metre kablo uzunluğu. Yani şu kablo 3 metre. Geldik. 55 santim hortum uzunluğu. Şu lastiğe takılan hortum. Geldik. İşte ürünün boyu, ağırlığı gibi. Bize lazım olan kısım şu. 84 watt, 7 amper. Yani 7 amperlik bir akü ile çalışabilir. 19 milimetre silindir diyor. Yani şuradaki hava bastığı kısım. Üzerindeki bilgiler dijital gösterge, led ışığı diyor. Led ışık şuradakisi. Çok gerekli bir özellik değil ama misal veriyorum, aracınızdan gece karanlıkta kaldığınızda işte sibobu bulma falan filan gibi böyle ufak tefek ihtiyaçları karşılamaya yarayabilir diye düşünüyorum. 10 bar maksimum, yani maksimum 10 bar basıyor. Bunun PSI maksimum 150. Bar karşılığı 10 bara denk geliyor. 10 bar çok yüksek bir bar değil. Bir bisiklet lastiğinde 22 bar basınç var. Bir araba lastiğinde yaklaşık işte 27 ile 35 bar arasında değişen bar aralıkları var. 10 bar çok yüksek bir basınç yüksekliği değil. Tabii benim bunu kullanım amacım, videoda da bahsettim. Yani bana burada 3,5-4 bar versin, benim işimi görecek. 3,5-4 barı verecek mi onu da biraz sonra zaten videoda göreceğiz. Voltaj değeri 12 volt. Geldik, ben bunu nasıl kullandım? Tabii araçta da kullanabilirim. Fakat ben bunu normal ev elektriğinde de kullanmak istiyorum. Çünkü biraz sonra gidip de çalışacağım ortamda ben aracımı oraya çekemeyeceğim. Dolayısıyla normal bir fişle elektrik çekip bu işi çözmem gerekiyor. Evet, kendi çakmaklık kablosu 12 volt çakmak girişi. Ben buna çakmaklığın biliyorsunuz uç kısmı, uç erkek kısmı artı, şuradaki kulak kısımları eksidir. Eksiği mavi ile verdik, artıyı siyahla verdik. Adaptörümüze getirdik. Evet. Eksi artı girişlerimizi yaptık. 220 volt girişlerimizi yaptık. Ben elektrikçi olduğum için önlem ve güvenliklerimi alıyorum. Siz topraklamasız çalışmayın arkadaşlar. Ve kullanmış olduğum adaptörün değerleri ise bize input giriş voltajı 240 volt, 220 volt, 50 Hz normal şebeke cereyanımız. Output dediği ise çıkış voltajımız, yani 12 volta 21 amper verecek bize. Bize lazım olan 7 amper. Normal 21 amper seçmemdeki sebep güçlü olması ve normal bir araç aküsüne yakın bir değer olmasını tercih ettiğim için 21 amperlik bir trafo tercih ettim. 10 amperlik bir trafo da bizim bu cihazımızı çalıştırabilir. Lafı çok uzatmadan videoya geçelim ve bize ne yapacağını orada görelim arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Makine bana 3 barın üzerinde vermesini istiyordum. Yani benim işimi görecek olan değer 3,5-4 bar. Evet, şu an 3,5 barı gördüm.
makine bana 3 barın üzerinde vermesini istiyordum. Yani benim işimi görecek olan değer 3,5-4 bar. Evet, şu an 3,5 barı gördüm. Evet, yani şöyle söylemek gerekirse fiyat performans açısından iş görebilir bir makine. Arabalarda, araçlarımızda iş görür mü dersiniz? Araçta bunun 30 barlık bir basıncı verebilmesi için herhalde birkaç saat beklemek gerekir. Bence araçlarda öyle profesyonelce iş görmez ama tabii hiç yoktan da iyidir. Misal veriyorum, doğada, dağda, bayırda ya da otobanda ortada bir yerde lastiğiniz patladı, kaldınız. Tabii ki size ihtiyacınız olan ilk basınç havasını verebilecek kapasiteye sanıyorum sahiptir diye düşünüyorum. Fakat şöyle söyleyeyim, makinede bir ısınma evet var. Çünkü basınç arttıkça, makinenin sesinden de belli olduğu gibi yüklenme arttıkça, basınç arttıkça bir zorlanma sesi gelmeye başladı. Şu an buralarda da bir ısınma var. Bu makine profesyonel iş görür mü? Bence profesyonel iş görmez. Benim bunu alma amacım hidrofor tanklarındaki düşük basınçtan dolayı ben elektriksel basınç ayarını, basınç saatinin ayarını yapamama sorunum var. Dolayısıyla o ayarı yapabilmem için bunun içerisine hava basmam gerekiyor. Bu havayı elle basmak çok zor. Dolayısıyla ben bu makineyi onun için alma ihtiyacı duydum. Evet, yani şöyle söylemek gerekirse fiyat performans açısından iş görebilir bir makine. Arabalarda, araçlarımızda iş görür mü dersiniz? Araçta bunun 30 barlık bir basıncı verebilmesi için herhalde birkaç saat beklemek gerekir. Bence araçlarda öyle profesyonelce iş görmez ama tabii hiç yoktan da iyidir. Misal veriyorum, doğada, dağda, bayırda ya da otobanda ortada bir yerde lastiğiniz patladı, kaldınız. Tabii ki size ihtiyacınız olan ilk basınç havasını verebilecek kapasiteye sanıyorum sahiptir diye düşünüyorum. Evet, kısaca makineden de bahsedeyim. Kendi ana kablosu şu an ısınmış zaten yüklendiğinden dolayı. Aslında bu kabloyu açık tutmam gerekirdi. Isınma var. Yani bobin halinde olduğu için dolayısıyla rezonans etkisi yapıp ısınma yapmış. Çakmaklık başı, ben buna normal eğreti kablo bağlayıp getirip 12 volt 21 amper bir led trafosuna bağlayıp, sonuçta akümüz de bizim bir motosiklet aküsü 12 volta 20 amper gibi denk geliyor. Araba akülerimiz biliyorsunuz 12 volt 40 amper 60 amper şeklinde. 20 amper bizim işimizi görecek bir değer. Yani ben şimdi şöyle söyleyeyim. Bunları kullanacağım noktada evet arabayı sokamayacağım için dolayısıyla orada elektrikle ben bu işi görmek zorundayım. Onun için de böyle evet bildiğimiz 220 volt adaptörümüz 12 volt 21 ampere indirdi, geldi. Çakmaklık ucuna bağladım. Cihaza giriş yaptık. Ve evet, cihazımıza bastığımızda cihazımız çalışıyor. Şu an işimizi gördü. İşimi gördü benim açıkçası. Evet, çok profesyonel değil ama çok yani hiç yoktan da iyidir. Öyle söylemek gerekirse hiç yoktan da iyidir. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.